Şu arada ki şişkinliği görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Üstünde yön işareti var. Ve burada zamanında çok müthiş bir su varmış arkadaşlar. Şu kayaların arasındaki oyuklar o sudan dolayı oluşmuş. Bakalım. Şurada bir burun var. Görenler var mı? Bilmiyorum ama bakın şu gidişte tam karşıda bir tane mükemmel bir burun var. Ve aynı zamanda otlar da yaklaşık bir 50-60 santim büyümüş. İleride bir tane değirmen var. Eskiden kalma tarihi bir değirmen. Oraya da bakacağız şimdi. Yalnız şu arada ilgimi çeken nokta burası açıkçası. Tam üçgen şeklinde. Burnu, kafasının üst tarafı ve gözü bu tarafa bakıyor. Büyük ihtimal değirmeni gösteriyor. İlerideki değirmeni, su değirmenini. Daha doğrusu önceden bu buğdayı böyle un şekline getirmek için bir değirmen var. Şimdi oraya doğru da gideceğiz. Önce şu buruna şöyle bir yakından bakalım. Evet. Suyun oyduğu noktalar hala belli bir şekilde duruyor. Şu ara, bakın şu ara ve hala bir tane yön işareti burada. Bakalım. Evet. Mükemmel bir tarihi yapı. Orada da bir tane oyması var. Bakın burada da bir tane oyması. Ve bu şekilde devam ediyor. Karşıda bir tane kaya var. Yalnız bu kaya ne gibi diyebilirim. Sonradan oraya koyulmuş gibi duruyor. Fark ettiyseniz ve taşlardaki oluşumları görüyorsunuz. Biz ne yapalım arkadaşlar o zaman? Buradan alan taramamızı açalım. Hem kontrol ederek gitmeye çalışalım hem de inceleyerek gitmeye çalışalım. Hadi bakalım alan taramamızı bir kuralım. İnceleyerek gideceğiz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Başta yanlış anlaşılmasın. Burası tabi döneminden ta ki bu dönemimize kadar çok soygun yemiş ve herkes bir araştırma yapmış. Yani bütün defineciler buraları talan etmiş diye söylemler var. Tabi illaki kalan giden olduysa şansımızdan bir şeyler bulmaya çalışacağız. Ama şöyle baktığımda sizi ürkütmek istemem ama gerçekten çok zor gibi duruyor. Bakalım. Şöyle bir alan taramamızı açtığımızda bu şekilde bir yön çiziyor. Ne yapalım o zaman? Alan taramamızı takip ederek gidelim. Alan taramamız bu tarafı doğru gösteriyor arkadaşlar. Biraz ilerleyeceğim, tekrar bakacağım. İlerlerken de incelemeye çalışalım. Bakın şu taş mesela az önce de bahsetmiştim. Böyle sonradan koyulmuş bir
kapı gibi duruyor arkadaşlar. Böyle de gördüğünüzde zaten bakın oyulup da şekil verip üstüne koyulduğu bölge. Mükemmel bir şekilde yapılmış. Ama korkutan nokta şu ki burası açılmış. Çünkü arkasından diğer tarafı görebiliyoruz. Bu da bize ister istemez, ha bak burası, bu da onun parçasıymış, büyük ihtimal kırılmış, yere düşmüş. Wow, her taraf birbirinden güzel. Şimdi incelemeye devam ediyorum. Başka neler var? Şurada yine kaç işareti var. Bu taşı açmışlar. Maalesef ki ya içerisindeymiş ya da ön tarafındaymış. Zaten paramparça olmuş. Gördüyseniz. Evet, şu an değirmene doğru gidiyorum bildiğim kadarıyla. Şöyle yine bir noktalama yapalım. Aynen. Halen bu tarafı gösteriyor. Gidiyoruz o zaman. Giderken de dikkatli bir şekilde inceleyerek gidiyorum. Bakıyorum. Zaten alan tarama olsa görür arkadaşlar. Hani dikkatli incelememin sebebi şundan dolayı, bazı işaretler kaçırıyor olabiliriz. Bir yerleri gösteriyor olabilir. Bakın mesela şu arada da bir şey var. Ne var burada? Bir oluşum varmış gibi duruyor. Ya sonradan yapılmış ya da bir beton mu atılmış. Evet, burası sonradan yapılmış şu. Evet. Bura sonradan yapılmış. Burası da bu şekilde. Harika. Hadi bakalım. Şimdi şu değirmene doğru gidelim. Bunu büyük ihtimal şey için yapmış olabilirler. Zamanında burada çok su olduğu için makine koyup tarlaları sulamak için yapılmış olabilir arkadaşlar. Burada bir duvar var. Öyle geleyim bakalım. Aynen. Bu duvar. Bu da değirmen. Eski değirmenin olduğu nokta. Hatta değirmeni bile paramparça etmişler. Wow. Şaşırtılan bir nokta. Şöyle yine bakıyorum. Hala bu tarafı gösteriyor. Hala bu tarafı gösteriyor. Şu arada bir şişkinlik var. Fark ettiyseniz. Burada değirmenin suyu toplayıp bu oluktan aşağıya verdiği nokta arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Aynen. Bakın hala orijinal
bir şekilde duruyor duvarlar. Bunlar Horasan harcı, şunlar. Eski Horasan harcıyla yapılmış yerler. Bak bu da Horasan harcı. Buralar hep Horasan harcıyla. Bak hiç bizim bugünkü yapımıza benzemiyor. Taşların arasındaki Horasan harcını görüyorsunuz. Değişik bir yapı. Orada bir şeyler olmuş büyük ihtimal. Şöyle bir gidelim oraya. Şu arada bir şişkinlik var dedik. Ve herhangi bir işaret var mı? Baktığımda maalesef yok. Şu duvar hala ayakta kalmış. Güzel. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bakın orada bir tane, yukarı tarafta bir tane oyması var. Bu arada. Bu arada bir tane oyma var. Orada neler olmuş? Oraya bakalım. Burada da bir taş var. Yine onun devamı büyük ihtimal. Burada neler olmuş? Aman ya Rabbi. Burada bir kazı olmuş arkadaşlar. Taşın altına doğru girmeye çalışmışlar. Bakalım bir şöyle. Maalesef ki daha hala bu tarafa doğru veriyor. Burada bir şey çıkarmışlar mı? Yoksa kafalarına göre mi kazmışlar? Soru işareti. Şöyle baktığımda yani bir şeyleri yakalayabilmek için veya kasa, mezar, ona benzer defineleri, gömüleri yakalayabilmek için herhangi bir işaret olması lazım. Hadi diyelim erozyondan dolayı işaretler kaybolabilir, kırılabilir, ne bileyim yok olabilir desek. Şöyle baksak öyle bir işaret göremedim arkadaşlar. Siz gördüyseniz yorumlarda yazın. Şimdi biraz dinlenelim burada. Gölgede. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu tarafa doğru gidelim bakalım. Gidiyorum gündüz gece. Arkadaşlar şimdi şunu da söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. İşte abi şurada işaret, burada işaret, şunu şu kaçırdım falan. Şimdi ben alan taramaya gittiğim için bazı şeyleri de göremiyoruz yani. Biz de insanız sonuçta. Her şeyi göremiyoruz. Yorumlarda yazarsanız, bizlere yardımcı olursanız çok sevindirirsiniz bizleri. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve devam ediyoruz. Değirmeni geçtik. Değirmen tam bu noktada gördüğünüz gibi ve tam iki kayalığın ortasında yapılmış bir değirmen. Değirmenin hemen sol tarafını kazmışlar. Baktığımızda bu tarafta sağ tarafı, bu tarafta sol tarafı şeklinde kazılmış. Büyük ihtimal bir şey çıkaramamışlar oradan zaten. Herhangi bir işaret. Sadece karşıda bir oyması vardı. O oymada ya içerisinde saklı bir müjdesi vardı. Aldılar. Ya da herhangi bir şey
bırakmadılar ya da soygunlarda soydular arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz değirmen kendinden geçmiş, paramparça olmuş. Anlatmaya gerek yok. Hadi bakalım gidiyoruz şöyle. Bakalım bakalım. Evet. Şu noktada biraz kurcalanma olmuş ama doğal orası. Herhangi bir şey yok. Tarafa doğru gidelim. Bir yer yakalayamadık, görüyorsunuz. Yani başta da söyledim. Çok soygun yemiş ve defineciler tarafından çok araştırılmış. Her yer kırılmış, paramparça olmuş. Büyük ihtimal bulan bulmuş, bulamayan çabalamış. Misali biz de buralara kadar gelmişken kendimizce bir araştırma yapalım diye bölgeye daldık. Ve bölge görmüş olduğunuz gibi mükemmel yapılara sahip olsa da bir şeyler olmayınca nasipte de bizi bulmayınca olmuyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Ama biz şansımızı denemeye devam ediyoruz. Evet. Bakın şu arada, şu noktada bir yapı var gibi. Bakın şu arada bir oturma taşı. Şurası oturma taşı. Şu nokta. Bir bakalım. Alan taramamızla şöyle. Az bekliyoruz. Bir arama yapıyor. Bakın tam da bahsettiğim nokta. Gidelim. Burada sadece duruyor bakın. Dönmüyor. Şu an. Biraz daha ileri gidelim. Evet. Tam bu arada döndü. Dönmeye başlıyor ama ağır ağır dönüyor. Bir yeri bulduk gibi sanki. Bir yeri bulduk gibi. Acaba şu taşın altında ama. Burası oturma taşı arkadaşlar. Birazdan da üstüne çıkacağım. Çıkmayı becerebilirsem. Şunun üzerine oturuyorlar. Bakın şuraya oturuyorlar. Şuraya ayaklarını koyuyorlar. Ve karşıyı seyrediyorlar bu şekilde. Tabi bu dediğim gibi eski zamanda da suyun olduğu noktalar. Bu şekilde su varmış burada. Ne kadar büyüklükte onu bilemiyoruz ama suyun olduğunu biliyoruz. Ve karşıda yine bazı 1, 2, 3 noktayı gösteriyor gibi sanki, değil mi? Yani böyle bir şeyler var gibi. Neyse. Buradan bir devam edelim ha. Başka bir şey var mı? Şöyle baktığımızda bir oturak taşı var. Burada devamı bu şekilde geliyor.
Bu oturak taşında bakın şurada bir işaret var. Az önce gördüm. Bakın görüyor musunuz? İşareti. Burada bir yarım ay şeklinde bir işareti var. Bakın yarım ay şeklinde. Ve şu taş ve şu taş ayrı, arka altı da doldurulmuş. Bak görebildiyseniz. Şimdi dedektörümü bir açacağım arkadaşlar. Oraya bir bakalım. Ve burada da yine bir işaretimiz var. Yine yarım ay bakın. Dikkat ettiyseniz. Yine yarım ay şeklinde. Başka var mı bir şey? Şu arada az önce gördüğüm bir oyma. Evet. Burada bir tane oyması var. Burada arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2. Burada bir şey var mı? Hayır. Burada bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Sadece şurada yarım ay ve burada da yarım ay.